Nil'in kıyılarında doğan bir kadın, tarih boyunca en çok konuşulan kraliçelerden biri oldu. Güzelliği dillere destan, zekası ise imparatorlukları bile titretti. Ama Kleopatra'nın hikayesi sadece bir tahttan ibaret değildi. O ihanetle, entrikayla ve aşkın en tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kaldı. Roma'nın kudretli generalleri, taht kavgaları ve yasak aşklar. Hepsi onun kaderini şekillendirdi. Peki bu genç kraliçe nasıl olup da tüm dünyayı etkileyen bir efsaneye dönüştü? Hangi seçimler onu tarihin en dramatik kadın kahramanlarından biri haline getirdi? Şimdi Nil'in sularından yükselen bu unutulmaz hikayeye adım atın. Kleopatra'nın gerçek öyküsü başlıyor. Nil kıyılarında yükselen ihtişamlı İskenderiye Sarayı'nın görkemli duvarlarının ardında tarihin en çok konuşulan kadınlarından biri dünyaya gözlerini açtı. Kleopatra. Onun hikayesi sadece bir kraliçenin değil, aynı zamanda insanlığın unutamadığı bir trajedinin başlangıcıydı. Kleopatra sıradan bir çocuk değildi. Daha küçücük yaşta sarayın soğuk koridorlarında fısıldanan entrikaları duyarak büyüdü. Mısır tahtı kardeşler arasında paylaşılmış gibiydi ama kimsenin gözü doymazdı. Herkes güç istiyordu. Herkes iktidarın o büyülü tacına uzanıyordu. Kleopatra ise bu kavganın ortasında zekası ve kararlılığıyla farklı bir yerde duruyordu. Kardeşleriyle olan mücadelesi aslında onun karakterini şekillendiren ilk büyük sınavdı. Çocuk yaşta ihaneti tanıdı. Sürgünün acısını yaşadı. Ama pes etmedi. O, Nil'in kızıydı. Her akşam Nil'in sularına bakarken kendine söz verdi. Bir gün bu topraklarda tek söz sahibi ben olacağım. Kleopatra'nın en büyük gücü sadece güzelliği değildi. Tarihçiler onun tam 9 farklı dili konuştuğunu, diplomasiye olağanüstü bir yeteneği olduğunu anlatır. O dönemin kralları bile kendi dillerinde halkla konuşamazken Kleopatra halkının dilini konuşabiliyordu. Bu, Mısır'ın gözünde onu diğerlerinden ayıran en büyük özellikti. Ama yol kolay değildi. Tahtı çıktığında henüz çok gençti ve karşısında Roma gibi dev bir imparatorluk vardı. Mısır, Roma'nın gölgesinde ezilmemek için güçlü bir lider arıyordu. Kleopatra da işte bu noktada tüm zekasını kullanmak zorundaydı. Her adımını dikkatle hesapladı, her sözü geleceğine bir taş koydu. Yine de yalnızdı. Sarayın içinde dost gibi görünen herkes aslında potansiyel bir düşmandı. Kardeşlerinin ihanetleri, komplolar, suikast girişimleri. Genç bir kadının taşıması için ağır bir yük. Ama Kleopatra hiçbir zaman geri çekilmedi. Tam tersine her saldırı onu daha da güçlendirdi. Bir gün sürgünden dönüşünde İskenderiye'ye girdiğinde halk onu alkışlarla karşıladı. Çünkü insanlar onun yalnızca bir kraliçe değil, aynı zamanda kendileri gibi mücadele eden bir kadın olduğunu hissediyordu. Kleopatra gücünü halktan alıyordu ve bu onu kardeşlerinden ayırıyordu. Ama asıl kaderini değiştirecek an daha gelmemişti. Roma'nın kudretli generali Julius Caesar, Mısır'ın iç çekişmelerini çözmek için İskenderiye'ye geldiğinde Kleopatra için yepyeni bir kapı açılacaktı. Bu kapı ona hem aşkı hem de gücü getirecek ama aynı zamanda hayatının en büyük trajedilerinin yolunu da hazırlayacaktı. Kleopatra artık sadece Mısır'ın değil, Roma'nın da kaderini etkileyecek bir yolun eşiğindeydi. Nil'in sularından yükselen bu genç kadın, tarihin akışını değiştirecek bir kraliçeye dönüşüyordu. Ve işte bu noktada hikayemiz gerçek anlamda başlıyor. Kleopatra, genç yaşına rağmen Mısır tahtında kalabilmek için verdiği mücadelede artık yalnız olmadığını fark etmişti. Ama bu destek hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar güçlü bir kaynaktan gelecekti. Roma'nın kudretli generali Julius Caesar'dan. Mısır tahtı uğruna kardeşiyle çatışan Kleopatra, İskenderiye'ye döndüğünde önünde neredeyse imkansız bir görev vardı. Roma'nın desteği olmadan kendi ülkesinde hüküm süremeyeceğini biliyordu. Fakat karşısındaki Roma generali sıradan bir komutan değildi. Sezar yalnızca orduların değil, siyasetin de ustasıydı. Oyunları, planları ve karizmasıyla Roma'da senatoya meydan okuyan adeta kaderin adamıydı. Rivayet edilir ki
Kleopatra, Sezar'la tanışabilmek için kendini bir halının içine sararak saraya sokturdu. Bu hikaye belki bir efsanedir, belki de gerçektir. Ancak sembolik anlamı büyüktür. Kleopatra, tehlikeye meydan okuyarak zekası ve cesaretiyle Roma'nın en güçlü adamının karşısına çıktı. Sezar onunla ilk karşılaştığında yalnızca bir kraliçe görmedi. O, sıradan hükümdarların çok ötesinde bir kadındı. Gözlerindeki kararlılık, sesindeki güven ve zekasının inceliği Sezar'ı büyülemişti. Kleopatra için bu karşılaşma bir dönüm noktasıydı. Çünkü o anda sadece tahtını değil, aynı zamanda geleceğini de kurtarabileceğini anladı. İkilinin ilişkisi kısa sürede derinleşti. Bu bağ yalnızca siyasi bir ittifak değildi. Aralarında gerçek bir çekim vardı. Kleopatra, Sezar'ın yanında yeniden güç kazandı. Halkının gözünde Roma'nın desteğini arkasına alan kraliçe artık sarsılmaz bir otoriteye dönüşmüştü. Ama bu yakınlık sadece Mısır'ın değil, Roma'nın da kaderini etkileyecekti. Sezar'ın Kleopatra'ya olan ilgisi Roma senatosunda büyük huzursuzluk yaratıyordu. Birçok senatör bu ilişkinin Roma için bir tehdit olduğunu düşünüyordu. Onlara göre Sezar Mısır'ın cazibesine kapılmış, Roma'nın çıkarlarını ikinci plana atmıştı. Kleopatra ise bu eleştirilerin farkındaydı ama geri adım atmadı. Çünkü onun için bu ilişki yalnızca aşk değildi, aynı zamanda ülkesini ayakta tutabilmek için bir zorunluluktu. Yine de kalbinin derinliklerinde Sezar'a duyduğu hislerin yalnızca siyasi bir hesap olmadığını da biliyordu. Bu birliktelikten bir çocuk dünyaya geldi, Kezeryon. Kleopatra için bu hem bir umut hem de geleceğe dair büyük bir iddia anlamına geliyordu. Çünkü Kezeryon'un varlığı Roma ve Mısır arasında yeni bir hanedan fikrini doğuruyordu. Fakat bu fikir Roma'daki düşmanlarını daha da öfkelendirdi. Kleopatra, Sezar'la birlikteyken gücünün doruğuna ulaşmış gibiydi. Mısır yeniden toparlanıyor, saray entrikaları bir geride kalıyordu. Ama her yükselişin bir bedeli vardı ve o bedelin çok ağır olacağını henüz kimse bilmiyordu. Sezar'ın Roma'ya geri dönmesi gerektiğinde Kleopatra onu uğurlarken kalbinde hem gurur hem de derin bir endişe taşıyordu. Çünkü biliyordu ki Roma'nın karmaşık dünyasında Sezar'a açılan her kapı aynı zamanda ölümcül tuzaklarla doluydu. Ve gerçekten de kader ağlarını çoktan örmeye başlamıştı. Kleopatra için hayat, Sezar'ın ölümünden sonra tamamen değişmişti. Roma'nın kudretli generali artık sahnede yoktu. Ama geride bıraktığı etki hem Mısır'ı hem de Kleopatra'yı sarsmaya yetiyordu. Tahtını korumak artık daha zor, geleceği daha belirsizdi. Ancak kader ona yeni bir yol arkadaşını çoktan hazırlamıştı. Marcus Antonius. Antonius, Roma'nın en güçlü üçlüsünden biriydi ve Sezar'ın ölümünden sonra Roma'yı şekillendiren isimlerden biri olmuştu. Onun karizması, zekası ve savaş alanındaki başarısı Kleopatra'yı hemen etkilemişti. İkili, ilk karşılaştığında aralarındaki çekim sadece fiziksel değildi. Zihinsel bir bağ, bir strateji oyunu, bir tutku başladı. Kleopatra ve Antonius'un ilişkisi, Mısır ve Roma arasındaki karmaşık siyasetin gölgesinde filizlendi. Onların aşkı sıradan bir hikaye değildi. Bu aşk, taht kavgaları, imparatorluklar ve ihanetlerle sınanacaktı. İki güçlü insanın birleşmesi, aynı zamanda iki büyük gücün çatışmasının da habercisiydi. İskenderiye'deki saray bir kez daha entrikalarla doldu. Kleopatra, Antonius'un yanında hem güven hem de tehlike görüyordu. Çünkü Antonius'un Roma'ya olan bağlılığı, ikiliyi sürekli bir siyasi oyunun içinde tutuyordu. Her adım, her söz, hem Mısır'ı hem de Roma'yı etkileyebilecek bir hamleydi. Ancak tutkuları tüm engellere rağmen büyüyordu. Kleopatra, Antonius'un yanında yalnızca bir kraliçe değil, bir kadın olarak da var oluyordu. Onun yanında güçleniyor, kendi arzularını ve hayallerini yaşayabiliyordu. Fakat aşk sadece mutluluk getirmiyordu. Beraberinde ihaneti, kıskançlığı ve ölümcül planları da getiriyordu. Roma Senatosu ve Octavianus bu birlikteliği kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyordu. Kleopatra ve Antonius'un aşkı sadece kişisel bir hikaye değildi. Bu,
gelecekteki imparatorlukların kaderini belirleyecek bir savaşın başlangıcıydı. Ve işte o an geldiğinde iki büyük imparatorluğun gözleri üzerlerinde odaklandı. Aktium Savaşı'nın gölgesi yavaş yavaş sarayın duvarlarına düşüyordu. Kleopatra ve Antonius hem aşkı hem de iktidarı korumak için ellerinden geleni yapacaktı ama her adım, her karar onları daha da tehlikeli bir sona yaklaştırıyordu. Kleopatra, Antonius'u olan aşkını tüm kalbiyle yaşarken içten içe şunu biliyordu: bazen en büyük tutkular bile en büyük trajedilere yol açar ve onların hikayesi insanlık tarihinin en dramatik aşk hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçecekti. Mısır ve Roma'nın kaderi şimdi tamamen savaşın ellerindeydi. Kleopatra ve Marcus Antonius, tutkularının gölgesinde hem aşklarını hem de imparatorluklarını korumaya çalışıyordu. Ama gökyüzünde karanlık bulutlar toplanmış, tarih onları bir sınavın içine çekmişti. Aktium açıklarında Roma donanmasıyla Mısır filosu karşı karşıya geldi. Deniz, kan ve tuzla karışmış, her dalga geleceği belirleyen bir darbeye dönüşmüştü. Antonius ordusunu yönetirken, Kleopatra, Mısır'ı ve kendi tahtını korumanın yollarını düşünüyordu. İkisi için artık aşk, savaş ve hayatta kalma mücadelesiyle iç içe geçmişti. Savaşın ilk saatlerinden itibaren denizin ortasında ihanet rüzgarları esti. Antonius'un bazı generalleri Roma'ya dönme düşüncesiyle hareket ediyor, Mısır'ın gücünü zayıflatmaya çalışıyordu. Kleopatra, sarayın koridorlarında yaşadığı entrikaları hatırladı. Bu sefer de denizin ortasında aynı tehlikeleri görüyordu. Ama o hiçbir zaman pes etmedi. Her karar, her hamle Mısır'ın kaderini değiştirmek için bir fırsattı. Ancak kader acımasızdı. Antonius'un ordusu yavaş yavaş çökmeye başladı. Kleopatra'nın gözleri savaşın ortasında Antonius'u aradı. Çünkü onun yanında olmadan zafer mümkün değildi. Ama Antonius kendi hataları ve ihanetler yüzünden kontrolü kaybediyordu. Savaşın sonunda Mısır filosu dağılırken Antonius geriye dönüp Kleopatra'yı bulmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok geçti. Zafer Roma'nın yanında olmuş, kaybedenler ise Mısır'ın gururu ve haşku olmuştu. Kleopatra ve Antonius hayatta kalmayı başarsalar da bu zafer değildi. Aksine trajedinin habercisiydi. İkili saraya döndüğünde artık yalnızca aşklarını değil, tüm hayallerini de kaybetmişti. Her köşe, her duvar kayıpların ve ihanetin sessiz tanıklarıydı. Bu çöküş sadece bir savaşın değil, bir imparatorluğun ve iki büyük aşkın sonuna hazırlıyordu. Kleopatra, Antonius'un gözlerinde hem umut hem de acıyı gördü. Çünkü artık her karar, her adım onları kaçınılmaz sona doğru sürüklüyordu. Ve işte o anda sarayın sessizliğinde, Nil'in kıyısında Kleopatra'nın kalbi en büyük sınavını veriyordu. Onun için aşk mı, güç mü? Yoksa ikisi de kaybolacak mıydı? Tarih bu sorunun cevabını çoktan yazmaya başlamıştı. Aktium Savaşı'nın ardından saray sessizliğe bürünmüştü. İskenderiye'nin görkemli duvarları artık sadece bir kraliçenin değil, tüm bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık ediyordu. Kleopatra, Antonius'un ölüm haberini aldığında dünyasının parçalandığını hissetti. Onun yanında hayal ettiği aşk ve güç artık birer hayalden ibaretti. Antonius, savaşın karmaşasında intihar etmiş, Mısır'ın en büyük umudu yerle bir olmuştu. Kleopatra, geriye kalan tek güç kaynağının kendi zekası ve onuru olduğunu biliyordu. Roma'nın tehditleri artık daha yakındı ve Octavianus'un ordusu kapıya dayanmıştı. Bu durum onu yalnızca kraliçe olarak değil, bir kadın olarak da sınadı. O hiçbir zaman teslim olmamayı seçti. Tutsak edilip Roma'ya götürülmek yerine kendi kaderini tayin etmeyi kararlaştırdı. Kleopatra'nın seçimi hem kişisel bir onur kararıydı hem de tarihe damgasını vuracak bir trajediydi. Nil'in kıyısında, sarayın sessiz köşesinde, yılanın kutsal zehriyle hayatına son verdiği söylendi. Ölümü hem aşkının hem de Mısır'ın efsanesini mühürledi. Ama Kleopatra'nın hikayesi sadece ölümle bitmedi. Onun zekası, cesareti ve tutkusu tarih boyunca nesillerin zihninde yaşadı. Mısır halkı onu sadece bir kraliçe olarak değil, aynı zamanda direnişin, aşkın ve trajedinin sembolü olarak hatırladı. Kleopatra tahtında kaybolmuş olabilir
Ama efsanesi Nil'in sularında, İskenderiye'nin taşlarında ve dünya tarihinin sayfalarında sonsuza kadar yaşadı. Kleopatra'nın hayatı bize şunu hatırlatıyor: en büyük güç bazen zaferde değil, onurun korunmasında gizlidir. Ve en büyük aşk bazen yalnızca kayıpların ortasında parlayan bir yıldız gibi parlar. Nil'in kızından tarihin en unutulmaz kraliçesine dönüşen Kleopatra, hem bir aşkın hem de bir imparatorluğun trajedisini geride bıraktı. Onun hikayesi, yüzyıllar boyunca insanlığa cesareti, tutkuyu ve tarihin derinliklerinde kaybolmuş sırları anlatmaya devam edecek. Ve işte böyle, Nil'in sularından yükselen bir kraliçe, tarihin efsanelerinden biri olarak sonsuza dek parladı.